Dertap'a hoş geldiniz. Ben Tugay Kaban. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda incelemesini sunacağım film belki de Türkiye'de fazla izlenmeyecek. Oscar'da 5 dalda yarışacak bir film. Fakat Oscar'da 5 dalda yarışacak olması Türkiye için bir şey ifade etmiyor. Hatta Türkiye için Türkiye'de çok okunan bir yazar olan Stephen King'in bu filmi övmesi de bir şey ifade etmiyor. Mesela bu filmi Türkiye'de Prime Video yayınlayıp etrafa reklam verse de izlenmez. Fakat belki Netflix yayınlasa ve bayağı bir reklam verse işte o zaman biraz izlenebilir. Aslında bu son ihtimalde oldukça düşük. Çünkü Türkiye öyle bir ülke ki neyin, nasıl, ne zaman ve ne derece ilgi göreceğini kestirmek oldukça zor. Neticede Türkiye kapitalizmin bile doğru düzgün işleyemediği coğrafyalardan biri. Kapitalizmin işlememesinden muzdaripmişim gibi olduğumu sanmayın. Fakat belirli kriterlerin olmaması oldukça büyük bir problem. Evet, filme geçsek iyi olacak. Karşınızda American Fiction veya Türkçe söylersek Amerikan kurgusu. 2020 yılı antirasyonel okumaların tanıtımını ve tüketimini yeniden alevlendirdi. Siyahi yazarların eserlerini, özellikle de siyahi yazarların siyahilerin yaşadıkları zorlukları tartışan eserlerini okumanın önemli olduğu düşünüldü. Yönetmen Cord Jefferson, ilk uzun metrajlı filmi olan Amerikan kurgusunda ki bu filmi Percival Everett'ın Erasur adlı romanına dayanmaktadır, beyazların siyahilere ait hikayelere olan kitle ilgisinin niteliksel özelliklerine ve sınırlamalarına odaklanıyor. Baş karakter Thelonious Monk Ellison bir yazar ve üniversite profesörü. Yayımlanmış eserleri var fakat hiç çok satan bir eseri olmamış. En son eserini bir yayıncıya satma mücadelesi içinde. Birçok çatışmanın içine çekilmekte. Stag League takma adıyla bir şaka romanı olan My Pathology'yi yazdıktan sonra ise filmin asıl anlatısı başlıyor. Aslında Monk bu kitabı daha çok içsel hayat kırıklığının sonucu olarak yayıncılık dünyasına karşı bir orta parmak gibi tasarlıyor. Ancak eseri bir yayın evinin bu dahiyi yüceltme isteği ve aşırı hevesli bir film yapımcısının övgü kazanma arzusuyla karşılanıyor. Amerikan kurgusu düşünceli ancak ağır bir film. Yine de hem komik hem de dramatik anların düzenli bir şekilde serpiştirildiği söylenebilir. Monk, sahte romanının övgüsüyle başa çıkmaya çalışırken ailesinin hikayesi ise kendi başına bir konu haline geliyor filmde. Ölüm, kardeş anlaşmazlıkları ve annesinin kötüleşen sağlığı Monk'un kimlik ve sorunlar üzerine vicdan krizini derinleştiriyor. Bir eleştiride Amerikan kurgusunun sık sık siyahi kadınları hikayenin aksesuarları gibi ele aldığı söyleniyor. Bunu şahsen ben pek ölçemedim. Zira böylesi filmler çoğu eleştirmen tarafından ideolojik yaklaşımlarla donatılıyor. Politik doğruculuk saçmalığının oldukça ciddiye alınması sebebiyle de gerçek meseleleri konuşmaktan uzaklaşıyor ve amip gibi çoğalan problemlerle uğraşıyoruz. Filmin günümüz yayıncılık dünyası hakkında birçok noktayı apaçık gösterdiği söylenebilir. Elbette Amerikan yayıncılığı ile Türkiye'deki yayıncılık arasındaki büyük farklılıkları da görmemek mümkün değil. Yayıncılık dünyasını ele aldığı için de aslında herkesin izleyebileceği bir film değil. Mesela kanalımızda önceden incelediğimiz yine bir Oscar adayı olan Kar Kardeşliği filmi ile kıyas edildiğinde oldukça niş bir film olarak görünecektir. Amerikan kurgusu filmi final bölümünde acı bir şekilde kendi ayaklarına takılıyor ve hayal kırıklığı oluşturarak bir çözüm bulamadan hayal sekansları ve birden fazla farklı hikaye arasında tökezleyip düşüyor. Benim Amerikan kurgusu filmine puanım 10 üzerinden 2. Sizler izledikten sonra nasıl bulursunuz merak etmiyor değilim. Yorumlarda buluşabiliriz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.